Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen tüm güzel dostlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza bugün ilk kez katılan herkese de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bugün yine fincanımızın ve tabağımızın anlattığı sembolleri birlikte yorumlayacağız. Unutmayın, bu fal sizi buraya getirmesi bu bir tesadüf değil. Kalbinize dokunan mesajları alın. Uymayanları ise sevgiyle evrene bırakın. Eğer ailemize henüz katılmadıysanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bulunduğunuz şehir ve ülkeyi yazmayı unutmayın. Hazırsanız enerjinizi birleştirelim ve şimdi fırınımıza birlikte başlayalım. Bildirim zilini de açın arkadaşlar. Çektiğim fallardan haberdar olun. Şöyle bir fincanın içini gezmek istiyorum. Şimdi fincanın dip kısmıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle fincanın tam ortadan geçen kalın bir telli çizgisi. İkiye bölmüş bu fincanı arkadaşlar. İkiye ayrılmış. Ancak en güzel detay şu ki iki tarafta da oldukça aydınlık bir şey seziyorum. Ortadan ikiye bölmüş, iki tarafta aydınlık. Aranızda kalınan bir konunun artık netleşeceğini, yani arada kaldığınız bir konunuz. Önünüzde iki farklı yol olsa bile en hayırlı olana doğru ilerleyeceğinizi söyleyebilirim. Ama iki tarafta aydınlık zaten. Burada belirgin, bakın çok belirgin bir V harfi oluşmuş. İsminin ya da soy isminin içinde bulunan bir kişiyi işaret edebileceği gibi sizin için önem taşıyan bir yerin veya olayın baş harfi de olabiliyor. Dip enerjisi oldukça bana güzel geldi. Sıkıntıların dağılmaya başladığını, önünüzün açıldığını ve ferah bir döneme adım atacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Güzel ve umut veren bir başlangıç oldu şu anda. Şimdi açın dip kısmında arkadaşlar, bakın şurada sanki bana bir ünlemi anlattı. Ünlem işareti bu. Genellikle önemli bir haberin, dikkat edilmesi gereken bir gelişmenin ya da beklenmedik bir olayın habercisi olarak yorumluyorum. Evren adeta buraya dikkat diyor size. Hemen yanında ise aydınlığın içinde çok net görünen bir kayık sembolünü andırdı bana. Bu da karanlıkta değil, beyaz açıklıkta, temiz ve aydınlık bir alanda yol alıyor. Bu da sıkıntılı bir sürecin ardından ferahlığa çıkacağınızı, önünüzde hayırlı bir yol, güzel bir görüşme ya da kısa bir seyahat olabileceğini gösteriyor. Şimdi kimi izleyicilerim için bu uzaklardan gelecek sevindirici bir haber veya yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Bu bölüm oldukça temiz ve umut dolu. Önünüzde açılan güzel bir yol ve sizi heyecanlandıracak bir gelişme olarak görünüyor arkadaşlar. Buradan bir bakayım tekrardan. Şimdi bu kısma geldiğimde burada bir şekil var arkadaşlar. Burası bana, bakın pencereleri var. Görüyor musunuz? Büyük bir bina burası. Şimdi alt kısmından sanki bir tünel ilerliyor.
arkadaşlar. Bakın buradan da giriş kapısı görüyor musunuz ya da çıkış kapısı ve bir baca. Burası sanki bana büyük bir fabrikayı çağrıştırdı. Emek, üretim, çalışma hayatı ya da kazanç anlamına geliyor. Uzun zamandır verdiğiniz emeklerin karşılığını almaya başlayacağınızı gösteriyor. Şimdi tünelin olması ne kadar zorlu bir süreçten geçmiş olsa da bu sürecin sonunda aydınlığa çıkışın olduğunu anımsatıyor bana. Yani önünüzde bir çözüm yolu ve ferahlık var arkadaşlar. Şimdi buradaki 3 pencere detayına geldiğimde ise peş peşe gelecek 3 haber, 3 fırsat ya da 3 önemli gelişmeyi işaret ediyor. Genel olarak bu bölüm iş hayatı, maddi konular ve emek verilen bir konuda olumlu sonuçların yaklaştığını gösteren güzel bir sembol olarak değerlendiriyorum. Evet, bir fabrika burası arkadaşlar. Şimdi burada da hani böyle eski trenler olur. Bacalı böyle hani odunlu yakıtlı trenler. Kömürle çalışan, dumanı tüten nostaljik trenler vardır ya, aynen ona benziyor. Hemen arkasındaki vagonda ise beni çok etkileyen bir detay var. Arkadaşlar burada bir kalp taşıyor olması. Bakın tren burada, bacalısı ve dumanları. Hemen arkasındaki vagonda ise bir kalp taşıyan bir tren bu. Yolda olan bir kısmeti, yaklaşan bir buluşmayı ya da duygusal bir haberi andırdı bana. Tren hareketi temsil ediyor. Bekleyen bir işin ilerlemesi, geciken bir haberin gelmesi veya uzakta olan birinin size doğru yaklaşması anlamına gelebilir bu. Vagondaki kalp ise bu gelişmenin sevgi, mutluluk ve gönül işleriyle bağlantılı olabileceğini söylüyor. Yani eğer hayatınızda beklediğiniz bir haber, bir kavuşma ya da duygusal bir başlangıç varsa bu figür oldukça umut verici. Sabırla beklenen bir gelişmenin artık size doğru ilerlediğini gösteriyor. Gerçekten de fincanın en etkileyici, en güzel yeri olmuş. Ama şimdi arkadaşlar fincan kalple dolu. Yani bakın şurada da bir beyaz kalp. Şurada da bir beyaz kalp. Sanki bu da bir kalp. Görüyor musunuz? Ama kıskaçları var arkadaşlar. Yani kalple dolmuş taşmış. Şimdi beyaz çıkmaları duyguların temizliğine, güzel niyetlere ve hayırlı gelişmeleri işaret eder. Sevgiyle ilgili güzel haberler alabilecek, gönlünüzü mutlu edecek gelişmeler var burada. Yaşayabilecek bir döneme giriyorsunuz. Bu gelişmeleri yaşayabileceğiniz bir dönem bu. Şuna gelmek istiyorum ben. Kalbi andırıyor ama dikkatli bakıldığında da kıskaçları olan bir yengeç görüntüsü de verdi bana. Bu kıskaçlar adeta biri arkadaşlar U harfini, biri de V harfini şeklini almış. Bakın V çok aktif bu falda yine. Duygularını sıkı sıkıya tutan, kolay açılmayan ama kalbinde güçlü hisler taşıyan bir kişi bu. Aynı zamanda U ve V harfleri bir isim, soyisim ya da önemli bir yerin baş harfi olarak karşınıza çıkabilir. Şimdi genel enerji olarak fincanın bu bölümü sevgi, bağlanma ve duygusal konularda oldukça güçlü mesaj veriyor. Kalplerin arasında yer alan bu sembol kalbinizi ilgilendiren önemli bir gelişmenin çok da uzak olmadığını gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada bir dev kalp daha var.
Şurada görüyor musunuz? Dev bu kalp. Yani bu kalbin hemen yanında ve bir bağlantısı var onunla. Şimdi az önce bahsettiğim kalbin hemen yanında devasa bu. Dip kısmına doğru uzanan oldukça büyük ve dikkat çekici bir kalp bu arkadaşlar. Bu kadar büyük bir kalp görmek çok güçlü duygulara, büyük bir sevgiye ve gönül işlerinde önemli bir döneme işaret ediyor. Bu kişinin size karşı hisleri tahmin ettiğinizden çok daha derin. Ya da hayatınıza kalbinizi gerçekten ısıtacak bir gelişme olacak. Üstelik bu kalp fincanın dip kısmına yakın olması duyguların geçici değil, köklü ve uzun vadeli olabileceğini de düşündürdü bana. Şimdi içten gelen bir sevgi, samimi bir niyet ve temiz bir enerji hissettim ben burada. Peş peşe çıkan kalpler bana şunu söylüyor. Sevgi enerjisi oldukça yüksek. Gönlünüzü ilgilendiren konularda güzel haberler, sıcak gelişmeler ve sizi mutlu edecek bir başlangıç var arkadaşlar. Bu ihtimal oldukça güçlü çıktı burada. Şimdi burada bir söyleyet görüyorum ben arkadaşlar. Çok da bu da dev kalbin hemen yanında çok zarif bir söyleyet bu. Üzerinde bakın uzun ve gösterişli bir elbise mevcut. Çok uzun bir kuyruğu var bu elbisenin. O kadar uzun ki neredeyse az önce bahsettiğim trene kadar uzanmış arkadaşlar kuyruğu. Şurada bakın. Buraya kadar uzanmış. Bakın buradan buraya kadar uzanan bir kuyruk bu. Bu görüntü bana gelinliği ya da çok şık uzun bir tuvaleti çağrıştırdı arkadaşlar. Bu el kısmında ise dikkat çeken başka bir detay var. Sanki bir yüzük eline almış, sahip olmuş gibi bir görüntü var. Gelinlik ve yüzük ciddiyet, söz, nişan, evlilik ya da önemli bir birliktelik kararını çağrıştırdı bana burada. Tutuyor gibi görünüyor. Bu ise beklenen bir ilişkinin somut bir adımla ilerleyeceğini veya önemli bir teklifin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Şimdi uzun gelinlik kuyruğunun trene kadar uzanması bana bu gelişmenin bir yolculukla, uzakta yaşayan biriyle ya da zaman içerisinde size doğru gelen bir kısmetle bağlantılı olabileceğini hissettirdi. Şimdi tabii bu eğlence ve sezgisel bir yolun niteliğinde arkadaşlar, unutmayın. Genel enerjisi özellikle aşk ve gönül konularında oldukça güçlü çıktı. Umut veren semboller peş peşe çıkmış çünkü. Şimdi tüm bu verdiğim detayları arkadaşlar toplarsam genel hepsine baktığımda tüm bu gördüğümüz figürler aslında tek tek değil birbiriyle bağlantılı. Bir hikaye koydu ortaya. Başta ünlem işareti, ardından gördüğünüz gemi, dev, fabrika, kalp, fabrika, dev kalp, tren ve en sonunda uzun kuyruklu kadın silüeti. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Özellikle uzun elbiseli kadın, kuyruklu elbiseli kadın sanki bütün sembollerin merkezinde yer almış. Yani elbisenin kuyruğu uzanırken diğer figürlere temas ediyor ve hepsini birbirine bağlıyor. Bu da bana hayatınızda yaşanacak önemli bir olayın birçok konuya aynı anda etkileşeceğini düşünüyorum. Şimdi ünlem işareti önemli bir gelişmeye dikkat çekerken gemi hayırlı bir yol, uzak veya uzaktan gelecek güzel bir haberi anlatıyor. Fabrika emeklerin karşılığını ve bereketi simgeliyor. Dev kalp ise bütün bu sürecin sevgi, mutluluk ve gönül işleriyle güçlü bir bağ içinde olduğunu, kısacası fincan bir
birbirinden kopuk mesajlar vermedi. Tam tersine hepsi tek bir büyük gelişmenin parçaları gibi görünüyor. Önünüzdeki dönemde hem duygusal hem de yaşam düzeninizi etkileyecek önemli bir sürecin adım adım şekillendiğini hissettirdi. Genel enerjisi oldukça aydınlık, umut dolu ve hayırlı arkadaşlar. Çok da güzel çıkmış. Hatta bunun bir fotoğrafını almak istiyorum ben ama neyse sonra alalım. Şimdi ben fincanımıza bitti. Tabağımıza gelmek istiyorum. Arkadaşlar. Şimdi burada tabağımıza geldiğimde şöyle bir bakayım. Şimdi burada sanki bir kuğu, bakın şurada bir kuğu, uzun boynu ve kafası. Ama bu kuğuyu tutan bir kişi var burada. Yani bu kuğuyu sahiplenmek istiyor gibi, sanki ona dokunuyor arkadaşlar. Şimdi kuğu zaten fal yorumlarında saflığın, zarafetin, huzurun ve gerçek sevginin en güzel sembollerinden biri. Ama burada asıl detay yalnız olmaması. Sanki hemen yanında, dediğim gibi, ona dokunan, onu tutan ya da sahiplenmek isteyen bir kişi var. Bu figür değer verilen bir kişinin korunacağını, bir kişinin size ya da sizin bir kişiye sevgiyle yaklaşacağınızı hissettirdi. Aynı zamanda uzun zamandır özlemi çekilen bir yakınlaşmanın yaşanabileceğine de işaret ediyor. Şimdi aradaki mesafeler azalabilir, kırgınlıklar tatlıya bağlanabilir ya da kalbinizi ısıtacak samimi bir adım gelebilir. Şimdi genel enerjisi tabağımızın kuğu figürü yine sevgi, sadakat ve güzel niyetleri destekleyen oldukça hayırlı bir sembol olarak çıkıyor karşımıza. Fincanla birlikte değerlendirdiğimde de arkadaşlar çok güzel çıktı ilk adımda. Şimdi fincanımızın içi şöyle söyleyeyim size. Öncelikli olarak biraz böyle dağınık çıktı. Ama güzel. Sıkıntı görmüyorum ben bu fincanda. Hatta bakın burada bir bayan figürü, kuyruğu, at kuyruğu ve ona yaklaşan sanki bir şeyin üstünde bu kişi. Yani bir hayvanın üzerinde, at üzerinde gibi. Ve bu kuyruklu kişiye sanki doğru ilerleyen bir figür burada. At kuyruklu kişiye sanki doğru ilerliyor. Tozu dumana katmış bir şekilde. Şimdi olumsuz bir hava yok. Tam aksine dediğim gibi görüntü oldukça aydınlık, ferah bir hissiyet aldım. Belirli bir sıkıntı yok tabağımızda. Atın üzerinde bu kuyruklu bayana doğru yaklaşan figür at, hız, güç, haber ve hayırlı gelişmelerin simgesidir. Bu nedenle bu görüntü size doğru gelen bir kişinin beklenen bir buluşmanın ya da önemli bir görüşmenin yaklaştığını anlatıyor. Özellikle duygusal ya da sosyal anlamda uzun zamandır beklenen bir adımın artık atılacağını işaret ediyor. Güzel bir sembol. Şöyle diyeyim, bu bu fincan dağınık görünmesi, tabak dağınık görünmesine rağmen güzel olayların yavaş yavaş yerini bulacağını ve önünüzde hareketli ama hayırlı bir dönemin olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi tabağımızı böyle tuttuğumda ise burada deminki at kuyruklu kadın burada bakın ellerini arkaya bağlamış.
konuşan, devamlı konuşan biri ve önündeki de diz çökmüş, görüyor musunuz? Başını da öne eğmiş, böyle biraz kamburumsu bir kişi. Bu kollarını arkaya bağlamış kişi devamlı konuşuyor arkadaşlar. Şimdi bu önemli bir konuşmayı, yüzleşmeyi ya da uzun zamandır söylenemeyen sözlerin sonunda dile geleceğini çağrıştırdı bana. Bu tarz figürler iletişimin ön plana çıkacağını işaret eder. Bir yanlış anlaşılma açıklığa kavuşabilir. Beklediğiniz bir konuşma gerçekleşebilir ya da bir kişi size içinden geçenleri açık yüreklilikle söyleyebilir. Şimdi genel enerji olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu çok anlaşma, dinleme, yani bu sahne bana çatışmadan çok anlaşma, dinleme ve çözüm enerjisi taşıyor. Sabırla beklenen bir görüşmenin sonunda taşların yerine oturacağı ve bazı soru işaretlerinin netleşeceği anlamına geliyor. Çok güzel bir figür olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Şimdi bakın, burada sanki bir asker bu arkadaşlar. Bakın başında böyle bir şövalye, öyle söyleyeyim size. Zaten elinde de kancalı sopaları olur ya, onların böyle hani savaş sopaları. Burada bir asker çıktı ve bir yüksekte arkadaşlar. Bir şövalye bu. Ve bir yüksek bir yerde bu kişi ve hemen altında çok derin bir kapı, sanki bu kapıdan geçip de bu yükseğe çıkmış gibi duruyor. Yani elinde bu eski dönem savaşçılarının kullandığı kancalı bir savaş sopası var arkadaşlar. Oldukça dik duruyor bu figür. Belinden de böyle dimdik bir şövalye. Şimdi zorlu bir yolu aşmış ve bulunduğu yüksek noktaya ulaşmış gibi görüyorum. Yani kapıdan geçmiş, buradaki kapıdan geçmiş ve bu görüntü arkadaşlar dik, zorlu bir yol aşmış ve bu noktaya ulaşmış. Şimdi güç, cesaret, mücadele ve korunma anlamına geliyor. Emek verilerek kazanılan bir başarıyı, zorlukların üstesinden gelmeyi ve hedefe ulaşmayı simgeliyor. Altındaki kapı ise bir dönemin eşiğinde olduğunuzu, önemli bir fırsatın veya yeni bir başlangıcın kapısının aralandığını söyleyebilirim. Mücadeleden korkmayan bir karakteri ve sonunda hak ettiği yere ulaşacak bir süreci gösteriyor. Sabrın ve emeğin karşılığının alınacağı, güçlü duruşun ödüllendirileceği güzel bir mesaj arkadaşlar bu. Çok güzel çıktı fanımız. Bakın burada kanatlarını açmış. Sanki bir kuş bu kanatlarını iki yana açmış. Resmen tabağın, hanenin içinde duruyor arkadaşlar. Yani müjdeli haberin, sevindirici gelişmelerin ve güzel mesajların en güçlü sembolü bu. Tam çünkü tabağın ortasında çıktı. Üstelik hanenin içinde olması güzel haberin doğrudan evinize, ailenize ya da sizi yakından ilgilendirecek bir konu olabileceğini gösteriyor. Şimdi kanatlarının tamamen açık olması beklenen bir haberin artık gecikmeden size ulaşacağına, önünüzde yeni kapıların açılacağına ve üzerinizdeki ağırlığın hafifleyeceğini işaret ediyor. Bu figür oldukça hayırlı, halinize sevindirici bir haberin, güzel bir gelişmenin ve ferah bir enerjinin geleceğini söyleyen umut verici sembollerden biri olarak karşımıza çıktı arkadaşlar.
Hafif bir burada kalabalık görüyorum. Hafif bir topluluk var. İnsanlar diyelim biz buna, figürler diyelim. Bir arada olacağınız figürler arkadaşlar. Ve aynı zamanda burada bir şey daha dikkatimi çekti. Sanki şurada eliyle bu saçlı bayanı işaret ediyor. Bakın işaret parmağıyla gibi. Bakın baş parmağı da burada. Ama sadece bilekten aşağı. Hatta kolu da var. Bir dakika. Bakın buradan gelen bir kol ve bu at kuyruklu kadını işaret ediyor. Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Burada tek bir kişi yok. Bir araya gelmiş birkaç figür. Sanki aynı ortamda bulunan insanlar bunlar. Kalabalık bir ortamı, bir buluşmayı ya da aile arkadaş çevresiyle yapılacak bir görüşme bu. Bir araya da görülen figürler sosyalleşmeyi, önemli konuşmaları, davetleri ve ortak paylaşımları simgeliyor. Sevdiklerinizle bir araya gelebilir. Uzun zamandır görüşemediğiniz kişilerle hasret giderebilirsiniz bu kalabalık ortamda. Ya da sizi mutlu edecek bir topluluk içinde yer alabilirsiniz. Şimdi burada dediğim gibi sanki kol ve bir el figürü, kol yukarıya doğru uzanıyor. Fincanın tabağın uç kısmından yukarıya doğru uzanan bir kol bu. Bu da yeni dikkatimi çekti az önce. Bu at kuyruklu kadın figürünü gösteriyor. Yani el oldukça belirgin, işaret parmağı da. Önemli bir konu ya da gözlerin önünde olduğu bir durumu simgeliyor bu. Yani bir kadın figürü tesadüfen burada değil arkadaşlar. Fincanın vermek istediği mesajın merkezinde yer alıyor bu kadın. Yani bu kişiyle, bu figür o kişiyle ilgili önemli bir haber alınabileceğini, onun hayatında yaşanacak bir gelişmenin sizi de etkileyeceğini ya da doğrudan o kişiden gelecek bir adımın gündeme gelebileceğini anlatıyor bu işaret. Yani bu işaret parmağıyla hareketi. Şimdi daha önce gördüğümüz sembollerle birleştirince bu işaret asıl mesaj burada, bu kişiye dikkat edin diyor size. Oldukça dikkat çekici ve anlamlı arkadaşlar. Bu kişiye dikkat edin. Çevrenizde yani burada bu kişiyi ön plana çıkardığını söylüyor. Bir gelişme var. Gözünüz bu kişinin üzerinde olsun diyor size. Güzel bir haber, önemli bir konuşma, beklenen bir buluşma ya da hayatınızı etkileyecek bir adım arkadaşlar. Dikkat edin derken kötü bir uyarı değil. Önemli bir gelişmeye karşı farkında olun mesajını alıyor. Hayatınızda böyle bir kişi olabilir. Siz zaten bunu hissedersiniz. Benim bu kişiye dikkat etmem gerekiyor gibi dersiniz ya. Aynen hayatınızda böyle bir kişi varsa o kişiye gerçekten dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Ama kötü değil. Kötü bir uyarı değil. Farkında olmak. Aydınlık figürler ve güzel semboller gördüğümüz için ben bu işareti olumlu olarak yorumlayacağım, ama siz yine de kıskançlık olur, hani bu tür bir şey bu. Daha belirgin bir rol alabilir hayatınızda. Onunla ilgili önemli bir konu gündeminize gelebilir. Onun için dikkat edin diyoruz. Evet, fincanımın sonuna geldim. Falımın sonuna geldim arkadaşlar. Fincanımızın ve tabağımızın bize anlattığı tüm sembolleri elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Gönlünüze dokunan mesajları almanızı, uymayanları ise sevgiyle evrene bırakmanızı tavsiye ediyorum. Dilerim bu fal size umut, huzur, güzel bir enerji olmuştur. En güzel haberler, en hayırlı kısmetler ve en güzel başlangıçlar sizinle
olsun diyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ne mutlu bana. Düşüncelerinizi benimle paylaşın lütfen. Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından beni izleyen herkese sevgilerimi gönderiyorum. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim. Sağlıkla, sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.